Birlikteyiz. Biliyorsunuz öncelikle hatırlatmalarımı da yapayım. Ayın 19'unda İstanbul Sheraton Otel'de buluşmamız var. Canlı şifa yapacağız. Evet. Ve bugün sizlerle katılıktan akışkanlığa diye birlikte sohbet yapacağız. Şimdi kimisinin belki kalbiyle ilgili sertlikleri, katılıkları, hayat içerisinde böyle gardını almış şekilde gezenler, kasılmış ve sert davranış durumunda olanlar, çeşitli şekillerde davranış modelleri, duygu modelleri geliştiren kişiler ve bazen duygu yobazlığı yapıp da hayat içerisinde hissizleştiren, kendini böyle duyularını tamamen kapatan kişiler ya da yaşadıkları olaylar, travmalardan dolayı hani böyle bazı etrafında zırhlarla gezen kişiler. Bunların her bir tanesi aslında her birimiz içimizden birisi ve her birimizi de zaman zaman böyle davranışlar, haller meydana gelmekte. Bazen çok yakınlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, bazen sevgiliniz ya da eşinize karşı dahi kendinizi sert ve katılaştırdığınız taraflar olabilir. Değil mi? Bazen kendinize karşı bile sert, kendinize de gaddarlık ettikleriniz de olabilir. Bazılarınız başkalarına karşı da bu duyguları besliyor olabilir. Öyleyse bu çok önemli bir mekanizma ve bu mekanizmayı biraz açmak, anlatmak istiyoruz ki bunu fark ettiğimizde hem birbirimizle olan ilişkilerimiz, kendimizle olan ilişkimiz, hayatta olan bağlarımız çok daha iyileşebilir ve doğru tespit ve doğru teşhisle kendimizi ve hayatımızı tabii ki iyileştirebiliriz. Şunu öncelikle hatırlayın. Bir idrak bir sürü sorunu, problemi çözebilir. Herhangi bir konudaki karanlık noktaya bir bilginin ışığı vurduğunda oradaki farklı açılardan görebilme yeteneklerimizin açılması. Ha bak bugüne kadar böyle bakıyordum ve şimdi başka şekilde de bakabilirim diye aslında bir açı genişletmesi yapıyoruz. Ve açılarımız genişledikçe hani o at gözlüklerimizi çıkartarak bir bakıyoruz ki sağımıza solumuza neler varmış ve bunlar mümkün ve şifalanan belki de binlerce kişiden bir tanesi de şu anda biz olabiliriz. Onun için her birimiz için bu çalışma önemli. Şimdi arkadaşlar dedik ya katılık ve sertliğe neden ihtiyaç var? Neden dolayı bir insan kendini katılaştırır, sertleştirir, zırhlarıyla, katılıklarıyla gezer? Neden etrafına surlar örer? Kimisini bunu bedeninde yağlarla, yağ dokularıyla, bazen şişmanlıklarla, kimisi kaşlarını çatarak gezmeyle, dolaşmayla, kimisi aşırı disiplin ya da prensipliymiş gibi aşırı sert ve katılıklarla, kimisi sert ses tonuyla, işte kimisi etrafındaki korumalarla, kimisi işte bir sürü böyle sözlerle, kelimelerle ya da bir mekanın, bir halin içerisine kendini hapsederek bunu yapabilir. Öncelikle bütün bu sertlik ve katılığın arkasında insanın korkuları vardır. Zarar göreceği zannı vardır. Bu zarar göreceği zannı tabii ki duygularında, bedeninde, hani ilişkilerinde, hayatının birçok evresinde bazen geçmiş travmaları, yaşadıkları, deneyimleri, o deneyimlerinden aldığı bilgiyi doğru özümseyememesi, doğru yerlere koyamaması ve bazen bunlar çözümlenemediğinde, fark edilemediğinde o yaşanan olayın ve bazen de travmanın bize ne anlatmak için geldiğini, hatta siparişin ne olduğunu hatırlamadığımızda bu sefer hayata karşı, çevremizdeki insanlara karşı bazen gardımızı alma pozisyonunda, etrafımızdaki insanlara güvensiz, birisi her an beni kandırabilir, dolandırabilir, şunları bunları yapabilir zannıyla
çevreye ve insanlara karşı, hayata karşı sürekli bir gard alarak gezme haline sokabilir ki güvensizlik oldukça güvenilmeyen insanlar ve ortamlar içerisinde olacağımız prensibini de hatırlayarak şimdi bunlara neden gereksinim duyuyoruz? Bunlara olan ihtiyacın perde arkaları nelerdir? Şimdi öncelikle arkadaşlar ne dedik? Güvenle ilgili bir konu var. Bir kişi eğer alanını koruyamıyorsa, alanının ne olduğunu bilmiyorsa, haddini bilemiyorsa, haddi müdafaa yapamıyorsa, yani nerede kendisi için evet, nerede hayır, nerede bu benim için faydalı ve bu benim kararım diyemiyorsa, orada bir öncelikle alan bozulması oluyor. Şimdi bu alan bozulmalarında şimdi diyelim ki ülkeler ne yapıyorlar? İşte sınırlarına güvenlikler yapıyorlar, mayınlar yapıyorlar. İşte diyelim ki surlar, kaleler yapıyorlar. İnsanlar da aynı doğanın içerisindeki benzer sistemde olduğu gibi kendine kaleler yapıyorlar. Duygu kaleleri yapıyorlar, bedenden yağ kaleleri yapıyorlar, zihninden düşünce kalıplarıyla, putlarıyla, inanç kalıplarıyla çeşitli kaleler yapıyorlar. Bazen fikri sabitlikler, bazen yobazlıklarla bir realiteyi, bir hali korumaya başlıyorlar. Şimdi burası çok önemli. Realiteyi korumak. Yani kendi gerçekliğini, o ana kadar geldiği hali ve durumu korumaya çalışıyorlar. Ne yani korumayalım mı? Öğrendiğimizi, bildiğimizi bir muhafaza içine almayalım mı? Tabii ki şimdi buradan baktığımızda kişi putunu korusun diyorsunuz. Peki hayat böyle mi? Hayatın içerisinde sürekli bir akış var. Mevsimler, yıllar, zaman sürekli değişiyor. Hiçbir an hiç başka bir ana benzemiyor. Onun için hani eskilerin de söylediği gibi aynı suyun içinde, aynı derenin içerisinde ikinci kez yıkanamazsın. Çünkü o anda akan dere yeni bir dere, yeni bir su, yeni bir bilgi, yeni bir hal taşıyor. Ve sen eğer biraz önceki suda, biraz önceki hali bırakmadıysan yeni su seni yıkayamıyor ve sen aynı halin ve aynı durumun içinde tekrar döngüleri ve bir sabitlik yaşıyorsun ki işte burası doğanın akışına ters. İşte tam da burada. Bu direnç noktamızda bu sefer bu direnci kıracak. Buradaki bu yeri, bu fayları çatlatacak yeni şeyler insan hayatına davet ediyor. Çok şu anda hani gündem olduğu için söylüyorum. İşte Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tam böyle bir savaş. Orada insanlar, kişiler bir hal içerisinde demek ki bir fikri sabitlik, düşünce kalıpları yönünden, diyelim ki duygu kalıpları yönünden bir hal içerisinde orada bir rutin hayat yaşadıkları vardı. Şimdi tabii ki her bir bölgeye farklı şekillerde geliyor. Kimisine depremle geliyor, kimisine selle geliyor, kimisine hastalıklarla geliyor. Şimdi 2020'den beri değil mi? Pandemi dolayısıyla birçok kişi evinde kaldı, hasta oldu, yakınlarını kaybetti, korkular yaşadı. Ama bir taraftan da bildiği birçok şeyi değiştirmek durumunda kaldı. Hayata bakışıyla ilgili birçok konuyu değiştirmek durumunda kaldı. Yani hayatın döngüleri geldi dedi ki böyle devam edemezsin. Sen eğer kendin değişmiyorsan ben seni değiştiririm. Buranın altını çiziyoruz bakın. Ben seni değiştiririm diye bu sefer hayatın içindeki olayları, enerjileri ve frekansları insan aynı yıldırımı çeken bir paratoner gibi orada çeşitli olayları, durumları üzerine çekebiliyor. Ve bu sefer işte o katılaşan, sertleşen duygular, düşünceler nerede çok sertleştiyse orada kırılacak durumlar oluşuyor. Yumuşak ve esnek bir ağaç her türlü rüzgarlara dayanırken katı ve sert ağaçlar ne yapıyor?
rüzgarlarda, fırtınalarda bir bakıyoruz ki çatlıyor, patlıyor. Şimdi diğer taraftan da bu sertliğe ve katılığa ihtiyaç duymak belki de ilk başlarda kişiye bir ilahi yardım olarak sunuluyor. Yani güçlensin, köklensin ve bulunduğu yere bu ağaç sağlam bir şekilde köklerini salsın diye aslında öncelikle bazılarınız da bu sebeple köklendiniz. Bu sebeple sertleştiniz ve katılaşma aracını seçtiniz. Buradaki faydalıyı da görmek önemli. Bir kişi eğer alanını yeteri kadar koruyamıyorsa tabii ki duygu sertliğine ihtiyaç duyuyor. Birilerine karşı hayır diyemiyorsa hayır diyemeyeceğini bildiği için bu sefer insanlara baştan sert, katı, bazen gaddar olabiliyor. Ve belki birçoğumuza birazcık garip gelecek. O çok sert ve katı görünen kişilerin de çoğu zaman içleri yumuşacıktır. Zaten o içleri yumuşacık olan kişiler dışarıda kendini sertleştirip katılaştırmıştır. Hatta birçok mafya babaları bile mesela dışarıda bir sürü insanları hani infazlarını, hani ölümlerinin onaylarını verirken diğer tarafta da bir bakarsınız ki başka yerde de fakirlere yardım ediyor. İşte bilmem nereler ne yapıyor. Tamam diyeceksiniz ki orada hani içerideki yaşadığı suçları veyahut vicdani şeyi rahatlatıyor ama içeride de yine o tüm gaddarların çok yumuşak bir tarafları vardır. İncinmiş, kırılmış tarafları vardır. Her birimizde bu kademe kademedir. Şimdi diğer taraftan ilahi sistem ve yasalar her birimize o kadar adaletli ve öyle mükemmel bakarlar ki o en gaddar, en böyle hani dışarıda vahşi görünen kişiyi de kucaklayıp severek ilahi yasalar korur. Bu şimdi birçoğunuzun zihnine, bilgisine mesela hemen alabilecek bir bilgi gibi gelmese de öyle bir birlik ve öyle bir adalet sistemi vardır ki sürekli iyilik yapan bir kişi ile sürekli kötülük yapan bir kişi eşit bir korumanın içindedir. Lakin şöyle bir durum daha vardır. Bir tanesi huzur ve güzellikle, muhafaza ile bir yere götürülürken o en katı, en sert, en savaşçının da istekleri ve duaları kabul ediliyordur. O katılığın içinde tekamül ederken o sertlikle o çok yumuşak olan ya da işte bizim şu andaki hani ayırt edici mekanizmamıza iyilerin tekamül ettiricisi görevini yapıyordur. Onun için sistem içerisinde de her varlık kendi görevini yapar. Yumuşak ya da işte diyelim ki olumlu tarafta olan haddini ve sınırını bilmek, çizebilmek ve kendi hayatının değerini bilerek, değerini korumayı öğrenmek için aslında o olumsuza da ihtiyaç duyar. Bu sebeple hayat içerisinde olumlu ya da olumsuz zannettiklerimiz bir tamamlanma içindedir ve her bir varlık görevini yapar. Biz eğer tam o kürenin merkezinde denge içinde duruyorsak sağda, solu da olumlu ya da olumsuz zannedileni de dengede bir görürken diğer taraftan da kendimiz için an içerisinde faydalı ve faydasızı ayırt edebilecek bir zekaya, ilahi zeka ve şuura ulaştıkça zaman içerisinde artık o sertlik ya da katılık dediğimiz durumlar ya da sınırlar ya da zırhlara ihtiyaç kalmamaya başlar. Bakın. Şimdi tam da işte burada çok önemli bir nokta başlar. O aşırı dışarıya sert, katı, mesafe koyan ve sertlikten beslenen taraflarımız işte kendi alanımızı korumayı öğrendikçe artık bunları kaldırır. Şimdi şöyle düşünün. Eğer yeteri kadar teçhizatınız varsa değil mi? Şimdi sınırlarınıza mayın koymaya gerek yok. Şimdi artık dronlar geziyor oralarda.
Hiç mayına gerek yok. Drone görüyor. İşte bir terörist mi girecek, yabancı bir şey mi görecek? Hemen tık diye bir şey yapabiliyor. Ama eskiden bizim mesela bütün o Suriye, Irak bilmem ne oralar tamamen kilometrelerce mesela mayınlı tarım yapılamıyordu. Yani kendini korumak için ülkeler, aynı Türkiye gibi dünyanın birçok ülkesi kendi tarımından, kendi kıymetli toprağından vazgeçiyordu. İşte bunun gibi huzurundan, sevgisinden, hayattan tad almasından vazgeçerek katı olanlar, sertleşenler, kalplerini gaddarlaştırıp katılaştıranlar aslında kendi alanlarını korumayı öğrendikçe, haddini bildikçe başkalarının da haddini bilerek, had sınır. Yani nerede kim size ne kadar yaklaşabilir, ne verebilir, ne alabilir. Bunun için de tabii ki bir şuur ve idrak genişlemesine ihtiyaç vardır. Bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi ilk önce bizim dışarı dediğimiz hayat içerisinde deneyimlerle, çeşitli tecrübelerle halimize okuyarak, öğrenerek, dinleyerek, paylaşımlarla birbirimizin deneyimlerimizden topladıklarımızla bir taraftan içeriye alınırken bir taraftan da aslında kalbimizin içerisinde ve yüreğimizin içerisindeki özden hayata kendimize en önemlisi de kulaklarımıza duyularak hatırlatılır. İşte bilgiyle temas eden, bilgiyi alan, artık bilgi teknolojilerini kullanan devletler, ülkeler ya da kişiler gibi ne yapıyor mesela şimdi? Evlerini güvenlik kameralarıyla koruyor kişi. İşte belli elektrik sistemleriyle güvenlik alanlarını koruyabiliyor. 10 tane oraya diyelim ki hani muhafız dikeceğinize ya da mesela yani Pakistan ve Hindistan da çok enteresandır. Hani böyle kişiler evlerini yapmışlar. Evlerinin diyelim ki metrekarelerinin 1 metre gerisinde de kocaman kocaman duvarlar var. Ve bu duvarlar evlerinden fazla. Yani diyelim ki ev 2 katlı, duvar 2,5 katlı. Şimdi yani çok güzel bir ev yapmış adam. Diyelim ki zenginleri bilmem neleri de. Fakat nereye bakıyor biliyor musun? Duvara bakıyor. Hani belki çatısından matısından etrafı görebilecek. Ve hani yani arabasını içeriye alıyor. Kendini içeriye alıyor ve her şeyini kilitliyor. Daha onun da üzerine dikenli teller yapıyor. Çok güzel böyle sitelere gittim. Böyle hani dönümlerce böyle yemyeşil araziler, çok güzel sular. Lahor'daydı zannediyorum. Şimdi bir baktım işte siteden girdik. İşte dediler işte buranın en iyi o zaman lapis madenlerini işleten bir kişinin evine misafirliğe gittik. Sonradan da çok iyi dost ve arkadaş olduk sağ olsun. Şimdi gittik. İşte böyle havuzlu mavuzlu falan süper böyle çok güzel bir ev yaptırmış kendisine. Muhteşem bir villa. Her yeri böyle özel taşlardan bilmem nelerden. Ve yani sitenin her tarafı duvar, güvenlik, koruma. Evin etrafı yine güvenlik, yine koruma ve o diyelim ki evin içerisinde yine dışarıyı göremiyor. Yeşillikleri, dağları, az ileride önünden akan dereyi göremiyor. Çünkü orada hırsızlık, işte diyelim ki gasp, bir sürü işte rehin almalar falan çok yoğun diye kendini korusun diye duvarlar örüyor. Diyor ki benim bu katılığa, bu sertliğe ihtiyacım var. Şimdi tabii ki onun başka sebepleri de var. Yani neden? Çünkü bütün orta ve fakir halkı bir kas sistemiyle köleleştirdikleri için zengin gettoları oluşturmak durumunda kalmışlar. Ama gelecekte dünyanın birçok yerinde de bu zengin gettolarını göreceğiz yakın zamanlarda. Şimdi kendilerini ancak bu şekilde korumak istiyorlar. O zayıf taraflarını ezdikleri için. O insanları eksik, aşağı ya da diyelim ki öteledikleri için orada kendilerine o kadar zenginliğin ve rahatlığın içerisinde böyle bir ortam yaratıyorlardı ki daha sonradan da zaten orada kalamadı. Biraz konuştuk ettik, Kanada'ya taşındı. Ben de burada değil yani. Şimdi burada şu önemli arkadaşlar. Kendimizi nerede korumasız hissediyoruz?
hangi yaşadığımız deneyim bize tekrar tekrar zarar verecek zannediyoruz? Özellikle hayvan korkuları, fobileri olanlar. Herhangi bir diyelim ki köpek korkunuz, hayvan, böcek korkularınız varsa bilin ki alanınızı yeteri kadar koruyamadığınız için bu fobiye ihtiyaç duydunuz. Bu fobiyi eğer bağlantısını gördüyseniz ve orada gerçekten kendi bedeninizin, kendi duygu alanınızın korumasını yapabiliyorsanız artık sizin o korkuya olan ihtiyacınız kalmıyor. Tabii şimdi böyle bu söylüyoruz. Hadi hemen yapalım. Örneğin. Şimdi bunu anlattık da mesela duygularınızın içerisine başka duygularını sokuyor musunuz? Çok kolay kelimelerden, sözlerden etkileniyor musunuz? Başka insanların yaptıkları, söyledikleri sizi çok fazla etkiliyor, sallıyor ve sarsıyor mu? Evet, o zaman daha güçlenmemişsin. Daha fazla köklenebilmek için bu ağacın daha sertleşmesi, daha katılaşması ve kabuk tutması gerek. O zaman tabii ki katılığa ihtiyacın var. Bu katılığı halledebilir miyiz? Evet, esneyerek, yumuşayarak halledebiliriz. Gelin bakın şimdi bedende bu nasıl oluyor? Hatta birçok hastalığın nedenleri de katılık ve sertliğin içerisine nasıl gizleniyor? Şimdi öncelikle su biliyorsunuz ne kadar yumuşacık değil mi? Hatta biraz ısıttığımızda daha da yumuşuyor ve buharlaşıyor. Ama birazcık suyu soğuttuğumuz zaman da ne yapıyor? Su bir anda katılaşıyor. Şimdi bizim bedenimize de su sistemi, böbreklerimiz, mesanemiz, hormonlarımız, aynı zamanda tabii ki saçlarımız ve hani vücuttaki bütün sert kısımlar da buraya giriyor. Kemiklerimiz dahil. Şimdi ne zaman ki bir endişe oluşuyor, su hemen donmaya, üşümeye başlıyor. Ki böbrek rahatsızlıkları ve böbrek kenarlarındaki aşırı soğukluklar da mesela hemen böyle oluşur. Bir bakıyorsunuz ki bedenimiz orada bir şey veriyor. Kimisinin bel fıtığını yapıyor. O kemer boyu içerisinde. Kimisinin böbrek rahatsızlığını yapıyor. Kimisinin diyelim ki rahim ya da prostatta bir sorun meydana getiriyor. Asıl sorun ne? Suyun soğuması. Yani katılaşması. Yani su katılaştıkça, soğudukça ne yapıyor? Bedende de o soğumalar, o üşümeler bu sefer daha ileride işte kansızlık, yok B12 eksik, demir eksikliğinden şu var, vücutta midede bilmem ne oldu, fazla asit üretti. Ama ne oldu aslında? Kişi herhangi bir durumda akışı durdurdu. Bunu neyle durdurdu? Bir endişe haliyle durdurdu. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya savaş buraya gelirse, ya atom bombası atarlarsa, ya deprem olursa, ya sel gelirse. Öncelikle buraya bir bilgi koymamız önemli. Koyacağımız bilgi öncelikle şu ki, yeryüzünün, dünyanın ve bu kainatın muhteşem bir yasayla ve bir adaletle yönetildiğinin farkındalığı. Ve tabii ki sahibi öncelikle her şeyin hesabını yapmış, bilen, gören olarak her birimizin ihtiyacını bilen ve karşılayan bir sistem kurmuştur. Öyleyse hiç kimse kafasına göre gelip de atom bombasına patlatamaz. İşte diyelim ki bir nükleer sızıntı olsa da onun oradaki bir şeye ihtiyacı olduğu için olur. Yani hiçbir şey hesapsız, kitapsız değildir ve senin alacağın nefes senin tarafından teyit edilmiştir. Bakın, her birimizin yaşayacağı hayat ve kader planları kendimiz tarafından onaylanmıştır. Onaylanmadık herhangi bir hal ve durum yaşanmıyor. Öyleyse bu endişenin sebebi sisteme ve yaratıcıya olan güvensizlikten kaynaklanıyordur ki soğukluğun sebebi hayattan soğumak, insanlardan ve ilişkilerden soğumaya kadar da gidiyordur. Peki öyleyse şöyle diyelim. Biz güvendikçe güvenilir bir ortamla karşılaşır ve aklımız ve şuurumuzla
Biz herhangi bir olayın, herhangi bir duygunun, herhangi bir düşüncenin, herhangi bir fikrin bize ne kadar gelebileceğini, oradaki faydalı ve faydasız alabilecek bilgiyi koydukça katılığa ve sertliğe olan ihtiyacımız azalır ve biter. Peki kimlerin bitmez? Şimdi eğer kişi kendisi için faydalıyı seçmeyi bilmiyorsa oraya bir baraj yapmak zorunda. Neden? Çünkü kendisi için faydalıyı seçemiyor. Kim derse geliyor. Haydi gidelim şunu yapalım. Gördünüz yani hani maske takın maske. İşte iğne iğne. İşte şuraya gidelim gitmeyelim. İşte savaş olacak şunu yapalım. İşte korkun bilmem ne yapın. Hadi öcü var saklanın. Sokağa çıkmayın çıkmayın. Şöyle yap. Şimdi ne oldu? Tabii ki yani otoriteyle barışık ama bir taraftan da otoriteyi de tespit ederek gitmek durumundayız. Her türlü bilgiyi değil mi? Şimdi yani annenizi ya da babanızı da kandırabilirler. Evet ama sen uyanık olmak durumundasın. Ama bu şu demek değil. Kandıracaklar korkusuyla yaşamak değil. Hayat içerisinde her şey olabilir. Evet. Her insan iyi ya da iyi olmayan davranışlarda bulunabilir. Ben faydalıyı alırım. Ama bu insanlığa güvensizlik değil. Her zaman ben nasılsam bana göre bir sistem var. Yani benim bulunduğum hal neyse bana sunulacak olan da budur. Ben korku ve endişeyle yaklaştığımda korkutacak ve endişelendirecek durumlarla buluşurum. Ya olur mu hiç öyle şey? Bak işte geliyor gümbür gümbür. Evet ama sen korunursun. Kendini gerçekten eminlikle güvende hissediyorsan. Bu tedbirsizlik değil. Tabii ki her türlü durum için her zaman akılla tedbirimizi alacağız ve bu tedbirleri alırken de hırstan, öfke, kızgınlık, korku ve endişe gibi duygulardan da sakınarak bileceğiz ki biz kendi dileklerimiz ve taleplerimizle kendimiz için faydalı olanı hayatımıza çekebilir ve çağırabiliriz. Bu gücümüz, bu yeteneğimiz var. Diğer türlü eğer biz hayatın içerisinde çünkü sertleşip ve katılaşıyorsak olduğumuz yerde ölüyoruz. Ve bugün birçok realite, birçok insan yaşıyorum zannederken oldukları yerde sabitlikten dolayı yaşamıyorlar ve cansızlar. Her gün aynı şeyi yaşıyor, her gün aynı hal ve durum içerisinde aynı duygularla aynı işleri yapıyor. Bu yaşamak değil. Bu tekrar döngüsü içerisinde her gün aynı şeyi yaşıyor gibi yapmak. Bunlar ölüler. Onun için kıyamet denilen şey bu ölülerin ayağa kalkması, dirilmektir. Kıyam etmek, dirilmek, uyanmak yani bir halde o günlük tekrarların, rutinlerin ötesine geçmektir. Ne dedik? Dünya oysaki sürekli bir döngü içerisinde, sizlerin de hayat içerisinde çeşitli döngüleri var. İşte diyelim ki yıllık döngülerimiz var değil mi? Tam doğum günü zamanınızda geliyor. Bir bakıyorsunuz ki başka bir yaşa geçiyorsunuz. Yaş mı kazanıyorsun, yaş mı kaybediyorsun? Bunun tespitini yapıyorsun. Onun dışında diyelim ki 7 yıllık döngülerimiz var. 49 yıllık döngülerimiz var, 98 yıllık döngülerimiz var, 28 yıllık döngülerimiz var, 9 yıllık bir sürü döngüleriniz var. Hiçbir şey aynı değil, mevsimlerin döngüleri var. Her bir çakranın, her bir elementin farklı farklı döngüleri var ve seni harekete geçirmek, yenilemek üzere. Ve sen eğer akışa geçmek, bu katı ve sert, buz tutmuş duygularından hissizlikle korunacağını zannederek kendini buzlaştırdıysan hayat oraya ısısını veriyor. Ya kırıyor ya da oraya yoğun güneşler, ısılar yollayarak bir şekilde sana bildiğini bıraktırmak üzere, bildiğinden vazgeçirmek üzere hayat çeşitli şekillerde gelip kapını çalıyor. Aslında bunların her bir tanesi hayrımıza ve iyiliğimize olan olduğunu bilmek önemli. Seni yaradan, seni annenden daha, babandan daha çok severken senin kötülüğünü mü düşünecek? Senin zararını mı düşünecek zannediyorsun?
her an koruyup kollanacaksın. Sadece şu var. Şimdi eğer sen ateşe yaklaşıyorsan, üstünü başını yakacaksan belki bazen alırlar. Ya gel sen şu ateşin ne olduğunu bir öğren. Şöyle bir elin cız etsin. Bir daha bu kadar yaklaşma denilebilir. Bunların her bir tanesi bir korumadır ama korunmayı bilmeyip, kendi alanını bilmeyip de ateşe atlayanlar evet zarar görebilir. Bu sebepten dolayı şunu bileceğiz ki nerede kendimizi çok katılaştırdığımız, benim dediğim doğru, bundan başka doğru yok zannettiğimiz alanlar varsa, kendi düşünce, inanç putlarımıza sıkı sıkıya sarıldığımız yerler var. Düşünce ya da duygu yobazlıkları yaptığımız yerler varsa buralara bir daha bakarak, burada nerede katılaştık, nerede bu kadar sert olduk, nerede bu kadar duygularımızı, insanı, içerideki o şefkatli, sevgi dolu tarafımızı nerede bıraktık bir daha bakacağız. Ve şunu göreceğiz ki aslında hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Yeryüzü içerisinde yaşayan bütün insan, insanlık alemi, birleşik insanlık realitesini oluşturabilmek için bir çaba halinde. Olumlusu, olumsuzu. Birçok davranış yaparak her birimiz bir yere gidiyoruz. Onun için kendinizi, ülkenizi, yaşadığımız dünyayı kötülemekten vazgeçin. Ya olur mu bak şunlar bunu yapıyor, bilmem neler bunu yapıyor. Her bir tanesinin içindeki hayrı görün. Hastalık mı? Hastalığın içindeki hayrı görün. Savaş mı? Savaşın içindeki hayrı görün ve buna odaklanın. Bilin ki bütün olan neyse her birinin bir hesabı her zaman vardır ve her bir şey hayır için, fayda için olur. Nasıl ki bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldamıyorsa ki hayatın matematiğinde biz bunları her türlü sistemle anlatıyoruz. Sayılarıyla, astrolojisiyle, işte birçok matematik renkleriyle, elementleriyle, doğasıyla her bir yerde öyle bir ilahi matematik var ki her bir şey hayrı için bizi desteklemek üzere geliyor. Tabii ki kişi isterse ölümü de seçebilir. Ölüm katılıktır, sertliktir. Canlılık yumuşaklıktır. Şimdi bir bebeğe bakın. Neredeyse %90-95 bedeninde su var ve yumuşacıktır. Onun bedenindeki sudan dolayı neredeyse kemiklerini bile kıramazsın. Bir sürü şeyler yaparsın. O kemikler, eklemler o kadar esnektir ki o bebekler böyle yumuşacık olur. Tabii ki özenle ve dikkatle. Hani o mesela şeylerde çalıştırırlar birçok kuzey ülkelerinde çocuklara böyle bir sürü hareketlerle öyle açarlar ki jimnastikçilerin 10 katı daha o vücutlarının çok fazla su olduğu için esnek hale gelirler. Oysa ki suyu kaybettikçe yavaş yavaş kişiler hani ihtiyarlama denilen durumlara doğru gittikçe vücutlarındaki su 95'ten 65'lere 60'lara düşer. Artık 50'lere geldiğinde ölür kişi. Çünkü beden susuzluktan katılaşır. Su akışkan bir şeydir. Su güvenle alakalıdır. Siz güvendikçe insandan insana, doğaya, hayata, kendinizden kendinize ve içeriye doğru akarsınız. Akış halinde olursunuz. Asıl olan bu akışın içerisinde gerçekten olayların, olanın tadını alarak akabilmektir. Akışı durduran, durdurduğunu zanneder. Duran, ben burada duracağım zanneder. Oysa ki duran geriler, gerileyen de bir şekilde kırılarak dalganın içerisinde aşağılara alınır. Onun için yeryüzünde şimdi kimin başına ne geliyorsa, bazen hastalıklar, sorunlar, kayıplar, bunların her bir tanesinde bir mekanizma ve sistem vardır ki inşallah hani bu ayın 19'unda bu cumartesi inşallah buluşacağız ve yüz yüze canlı şekilde bunların deneyimlerini de birçok kişi üzerinde hem anlatacağız hem sizlerle bu şifaları da yapacağız. En az bir yarımşar saatlik de YouTube ve Instagram paylaşımlarımız olacak. Arkadaşlar hani orada tabii özel çalışma gibi olacağı için ve şu vardır. İsteyen an içinde sertleşir, katılaşır.
esneyemediği için kırılır. İsteyense yumuşacık o suyun akışıyla ilerler. Suyu kıramazsın, bükemezsin. Çünkü akış halindedir. Ama buzu kırarsın, tuz buz yaparsın ve ona böyle bir hali sergiletirsin. Şimdi öyleyse nerede duygusal olarak incindin, kırıldın? Nerede diyelim ki bugüne kadar bazı travmalardan dolayı bazı düşünce kalıpları aldın? Ve o düşünce kalıplarından dolayı bir karar verdin. Dedin ki demek ki ben bundan sonra böyle olmalıyım. Evet, o günkü kararın oydu. Ama bugün bir daha bakabilirsin. Biraz sonra bir daha bakabilirsin. Verdiğimiz kararlardan geri dönebiliriz. Yeniden karar verebiliriz. O günkü aldığımız karar belki o günkü halin acısıyla, tadıyla, lezzetiyle ya da dışarının bazı bize yönlendirmeleriyleydi. Bugün kendi şuurumuz ve idrakimizle hayata yeni bir bakış yaparak peki bugün benim ihtiyacım ne? Akışta olmak mı? Katılaşmak mı? Bazen katı da olunabilir. Katılığı seçmek de senin hayrına olabilir. Ama bunun kararını sen vereceksin. Bazen topraklanamayanlar, köklenemeyenler bunu becerebilmek için çok katı ve sert kalıplar halinde yeryüzüne, hayata topraklanabilmek için törelere ve geleneklere tutulmak durumunda kalır. Bizim Anadolu'muz çok şükür bunu çok iyi yapmıştır ve çok faydaları da olmuştur. Anadolu birçok geleneğini, adetlerini bu şekilde topraklanarak ne yapmıştır? Koruyabilmiştir. Anadolu korunmuştur. Tamam, korunmuştur ama şimdi bu avantajın dezavantajları da bazı alanlarda ilerleyememek ve gelişememekte de görmüşüzdür. Öyleyse hem geleneğin bilgisini hem törenin bilgisini alarak onları bugüne uyarlarken gerek teknolojinin, gerek yeni dünya düzenlerinin, sistemlerinin ve geleceğin çeşitli kokularıyla hayatımıza yeniden yön verebiliriz. Biz hayatımıza kendimiz, kendi şuurumuza yön vermediğimizde bu sefer dışarısı, başkaları bizim hayatlarımıza yön vermek için kendilerine hak bulur. Boşluk varsa o boşluğu birileri doldurur. Öyleyse kendi hayatımızdaki bu durumları kendimiz iyileştirebiliriz. Biliyorum bir sürü sorular da var. Şimdi bir taraftan da soruları açayım. Sizlerden de sorular varsa. Evet. Bakalım neler var. Mesela bugün vaktiyle de anlatırım. Hocalarımızdan bir tanesi, Allah rahmet eylesin, ölümü anlatıyor. Ve ölümü anlatırken etrafına talebeleri var. İşte diyor can diyor ayaktan başladı diyor. Yavaş yavaş yukarı doğru çıktı diyor. İşte dizlere geldi, şöyle geldi falan. Tam o sırada da bir doktor talebesi giriyor. Aman diyor hocamız ölüyor ya diyor, otur diyor. Bırak doktorculuk oynamayı diyor. Otur da dersini, yok aman hocamız ölüyor onu kurtarayım falan diye böyle atlıyor. İşte tabi o zamanlarda da kaynatmalı iğneler. Kaynatıyor, işte iğneyi yapıyor, tam o sırada ölüyor. Ve öldüğü anda tabi bütün beden sertleşiyor, katılaşıyor. Bir de iğne kırılıyor içeride. Tabi bunların ekstra sembolizmleri var. Başka bir çalışmada anlatırım inşallah. Bunlarla ilgili. Yani ölüm, sertlik ve katılık. Oysa ki bir bebek gibi. Hayata her an bir bebek gibi akabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki tamam da bak şunu yaşadım, bu travmalar var, ilişkilerimde bunlar oldu. Oldu, bitti. Oradan alacağına bak. Eğer alacağını alamıyorsan o kapıyı kapatamazsın. Geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişten alacaklarımızı, öğreneceklerimizi güzel bir şekilde içeriye kabulle alabiliriz. Onlar senin temelin. Temelinde olanları güzel bir şekilde al ki inkar ederek ya da hani kabulün ötesine geçerek değil, tam tersine. Bu benim hayatım. Ve bütün bu yaşadıklarım
bana fayda verdi, şifa verdi ve ben bunu alarak bugüne geldim. Kayıp yaşadın, o kaybın kazancı ne? Ya olur mu, benim annem öldü, babam öldü. Gel bir bakalım. Hangi anlaşmadan dolayı erken yolladın, erken gitti? Ya da ya işte parayı kaybettik, işte mevki kaybettik, şunu kaybettik. Neyi durdurmak istedin? Ki özellikle hani dursun, kalsın gibi kelimeler kullananlar, kendilerini durdurmak isteyenler. Neden durdurmak istiyorsun? Demek ki ya yönün yanlış, ya gittiğin yer doğru değil, ya gerçekten kalbinin ve gönlünün yoluna değilsin. Bir daha bak. Ya da çok keskin ifadeler kullananlar, kesinlikle diyenler, asla diyenler, asla değişmem, asla şöyle olmaz bilmem ne diyenler. Niye bu kadar sertsin, niye bu kadar katısın? Önce kendine merhamet et. Kendine şefkat duy. Öz şefkati güzel bir şekilde tüm varlığını, hayatını kucaklamada ve kapsamada kullan ki senin kendine gösterdiğin sevgi ve şefkat çevrendeki yansımaların tarafından da sana gösterilsin diyoruz. Evet, başlayalım. Bedenli haline kabul edememişin şifası nasıl olur? Sevgili Yasemin, madde birçok kişi için dünyada aşağı, gereksiz ve küçümsenen bir durum. Oysa ki şunu hatırlatırız. Hani Kur'an'da geçen bir ifadede tüm alem toplanır, Adem'le Havva karşısında secde etmeleri istenir. Ve bir tek baş melek İblis der ki ben onun karşısında eğilmem ve secde etmem. O der topraktan yaratılmış olan. Toprağın karşısında eğilmem der. Dumansız ateş yani ışıktan yaratılmış olan tarafımız maddenin, dünyanın ve toprağın önünden eğilmediğinde cennetten kovuluyor. Cennet buradaki huzurumuz. Beden ile ruhu denge içinde buluşturamayanlar. İkisi zıt, evet. Ama birbirinin tamamlayıcısı. Maddeyi, dişiyi, dünyayı tepeden bakarak aşağı görenler burada onun önünde eğilmek, bu katılıktan yumuşayabilmek için secde etmek zorunda kalırlar. Onun için maddenin de bir sürü güzel ve gerçekten faydalı tarafları var. Özellikle bizim eril dişil enerji, aydınlıkla karanlığın dansı ile ilgili çalışmamızda bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Tavsiye ederim. Kibire neden ihtiyaç duyarız demiş Sezin. Bu konuda bir daha ben de hatta bugünkü çalışmayı acaba kibir mi yapsam diyordum ama şöyle diyeyim. Doğduğunuz ve geldiğiniz yer bazen sizin özgürleşmeniz, gelişmeniz ve aşmanız bir gereken yer olduğunda o alanı aşağı ve eksik görerek kibir sahibi olmak durumunda kalıyorsunuz. Bu bir taraftan sizin o alandan özgürleşebilmenizi ve o alandan çıkabilmenizin bir ipi ve yardımı olarak kibir size orada yardım ediyor. Şimdi buradaki yardımcıyı diyelim ki bu sizin bir aracınız. Buradan özgürleşmede kullanıp kibri bırakarak geçerseniz bu sizin şifanız oluyor. Kibri devam ettirir ve taşırsanız oradaki o aşağılık duygusu ve kompleksi hayatınız boyunca sizle devam ediyor. Bu sebepten dolayı böyle anlatayım ama dediğim gibi bunu böyle direkt bir saatlik bir anlatım yapacağım. Hayırlı akşamlar. B. Şuurumu duygularımın hücumundan arındırılmış bir saflığa nasıl ulaşırım? Şöyle. Bir kere tanım yapabilmek çok önemli. Tanımları doğru yerde yapabilmek çok önemli. Ve belki de bu bir ülke politikası olarak yapılmalı. Her birimiz kelimeleri doğru yerlerde, doğru şekilde kullanmalı. Mesela duygu deyince ne demek? Duygusallık deyince ne demek?
Şimdi öncelikle duygulara çok ihtiyacımız var ve duygularımız çok kıymetli. Duygu izi diye bir çalışmamız var. Burada anlatmıştım onu. Şimdi duygu eğer bizi yönetir ve yönlendirir bir hale geliyorsa duygusallığa dönüşüyor. Artık sen duyguların yönetiminde ve kontrolünde bir kişiye geçiyorsun. Yok eğer duyguların senin iradenle, senin varlığının, ruhunun eğer dizginleriyle yönetilir haldeyse, irade dizginiyle ruhun yönetimindeyse artık o duygu seni zenginleştiren çok önemli bir araç haline geliyor. Düşünceler de keza böyle. Şimdi eğer durdurulamayan bir düşünceyle topraklanmak, zihninle topraklanma ihtiyacındaysan zihni besliyorsun ve fır 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 zihin dönüp seni yöneten, kullanan bir hale geliyor. Oysa ki zihni de yönetebilir hale gelebiliriz. Özellikle burada bazı birçok atölye çalışmalarımızı anlatıyoruz. Hani ünalgüner.com'a girerseniz burada bir sürü yüzlerce atölye çalışmalarımız var ve bunlarla ilgili bir sürü bilgiler anlatılıyor ki her biriniz aslında bunları yapabilirsiniz. Burada da aslında yani şu andaki anlattığımız birçok konuyla da bunları yapabiliriz. Evet, hayırlı akşamlar. Rüya gibi görüyorum. Hocam tüm hayatımı film şeridi gibi gördüm. Bundan ne anlamalıyım diyormuş Sultan. Çok güzel Sultan. Hayat mesela çocukluğunuzu, bebekliğinizi, şu andaki hayatı, geleceği dahi bir film gibi görebilirsiniz. Zaman bir illüzyon, mekanda. Ve bunları bir taraftan an içinde görüp bir rüya gibi de seyredebilir ve onları bir şahit olarak da görüp seyredebilirsiniz. Ve buradaki istediğiniz faydaları alın, bunları bağdaştırın. Yaşadığınız olaylar arasında bağ kurun. Tanıştığınız insanlar, gördükleriniz, olayları göreceksiniz ki enteresan şekilde sayıların, rakamların bağları gibi hayatınızdaki her şeyin birbiriyle çok enteresan bağlarını bulacaksınız. Bu konuda müthiş okumalar yapabilirsiniz. Bir sürü çözümler yapabilirsiniz diyoruz. İçimde yalnızlık duygum ve kendimi kimsesiz hissediyorum diyor Ayşenur. Ne yaparsan yap kimsesiz olamıyorsun Ayşenur. Evet, biz bu dünyaya yalnız geldik. Tek başına doğduk ve yalnız bir şekilde gideceğiz. Fakat dünyanın hiçbir yeri boş değil ki yalnız kalasın. Her bir yerde, her bir hal ve anda tüm kainatla bağlantın var. Yani herhangi birimizin dışında değilsin, içinde de değilsin. Ki bu ikiliğin bilgisini anlamak bu sebeple çok önemli. Yani bir taraftan aslında sen kainatın bir zerresi olarak her yerindesin. Bir taraftan da kendindesin. Bu seyrettiğin yer ve noktadan tüm kainat yıldızlar gibi ve sen bir küçücük kum tanesisin, bir zerresin. Ama diğer taraftan da bu kainat sende ve senin belki kalbinde bir noktacık, bir zerrecik. Bu iki bilgi aynı anda teşekkür ediyor. İşte şuurlandıkça, fark ettikçe, bu ikiliyi bir görebilme yeteneğimiz arttıkça aslında ne kadar da bir birliğiz, ne kadar da hatta iki tane konu seçtiydim bugün. Acaba dedim teklik, birlik ve çokluğu mu anlatayım, kibir mi anlatayım, bunu mu anlatayım? Bak bugün ikisinden de güzel sorular geldi. Tabii ki burada bir taraftan o birliği, bir olmayı, bir taraftan da çokluğu aynı anda yaşayabilmek, fark edebilmek, bilgiyle kendimizle buluşabilmeyle ilgili, kendimizle aramıza koyduğumuz sertlik ve katılıkları yumuşatarak mümkün. Evet, başka sorularımız neler varmış? Gözümle baktığımda gördüğüm siyah noktaların sebebi nedir? Evet, yani gözler ağaç elementiyle ilgili. Buralara neden perde koyduğuna bakacaksın. Biraz sert olmayınca eziliyoruz demiş. İşte tam da bu. Arkadaşlar, şimdi diyelim ki birçok kadın şunu söylüyor.
Yani tamam da şimdi işe giderken yani çok fazla hanım atımcık olduğumuzda, yeteri kadar diyelim ki işte sert ve katı olmadığımızda işte bazen tacizler, bazen yumuşaksın diye ezmeler. Evet. Şimdi burada sınırı bilmek önemli dedik ya. Siz içeride güçlendiğinizde emin olun ki hiç kimse en ufak bir adım atamıyor. Sen kendini içeride güçsüz ve zayıf zannediyorsun. Ya da bugüne kadar birçoğunuza yumuşaklığın zayıflık olduğu öğretildi. Birçok kişiye kadın olmanın zayıf olduğu öğretildi. Kadın mıdır zayıf? Kadın kendini zayıf göstererek yumuşaklıkla kenara çekilendir. Bakın. Oysa ki kadın yeryüzünde erkekten güçlüdür. Onun için yeryüzünde erkekleri dişi idare eder. Yani en azından geldiğimiz beden hepimizin dişi. Yani her birimiz beden sahibiyiz ve beden dişi enerji. Ruh eril. Burayı önce böyle koyalım. Öyleyse yeryüzü, dünya zaten bir dişi, dişil. Ve kadın bir su gibi olduğunda, yumuşacık olduğunda en güçlüdür. Ya olur mu sert katı bir o eril. Yani eril güçle kendini güçlü zannettiği zaman kadın erkekleşir. Oysa ki su yumuşacıktır, değil mi? Avucumuza alırız ama suyun gücünü düşünün, değil mi? Karayı da, dağları da su eritir, çökertir. Hani geçmiş yıllarda Gölcük'te, hani doldurulmuş denizlerde nasıl deniz ne diyorlar mesela? Denizden sen sudan ne kadar alırsan daha fazlasını su gelir alır. Yani Allah korusun. İşte biliyorsunuz İstanbul'da falan bir sürü yerlerde denizler ne kadar dolduruldu. Yani su hiç böyle yumuşacıktır ama suyun gücü en yüksektir. En zayıf, en yumuşak zannedilen en güçlüdür. Bu sebeple kadınlarımızın bu yumuşaklığın gücünü hatırlaması ve fark etmesi çok önemlidir. Her birinin dişi kodlarında bu vardır. Yani hayt huyt demeyle, sertlikle değildir dişiliğin, kadınlığın gücü. Kadınlığın gücü yumuşaklıkladır. Kucaklama, kapsamayladır. İşte bu en güzel suyla anlatılır. Dünyanın birçok yerlerindeki tsunamilerde, hortumlarda su neler yapıyor? Bakın. Su ateşi de söndürür. Toprağı da, değil mi? Yumuşatır. Heyelanlar da yapar. Bir sürü durumlar yapar. Şimdi burada özellikle 49 döngüm bitiyor. İşte 7 kere 7 bitti mutlu tarifler. Yani 7 tepe çakra. 7'nin 7'si bir dönem bitiyor. 50 yaş 1 yaş. Tekrar birden başlıyor bunlar. Vajinismuslarda kuruluk, yani suyun azalması, isteğin azalması, işte ne dedik? Su katılaştıkça, dondukça, buzlaştıkça ne yapıyor? Su her yere gidemiyor, ıslanmalar yapamıyor ve bu sefer de katılıklar meydana geliyor. Nerede katılıklar yaptık? Buralara bakacağız. İdrar yolunda biriken, oluşan taş nedir? Şimdi yine su sistemi, böbreklerde olsun. Bunlar nedir mesela? Safra kesesi mesela rahatsızlıkları direktman katılıkla ve sertlikle alakalı. Diz rahatsızlıkları, eğilip çekme ile ilgili rahatsızlıklar direkt katılık, sertlikle alakalı. Boyun rahatsızlıkları, boyun tutulmaları, damar sertlikleri direktman safra kesesiyle katılık, sertlik, işte diyelim ki kibir, diğer taraftan da tabii ki bunlar bizim akışa engel olan, akışı durdurmak isteyen taraflarımızla alakalıdır. 5,5 aylık doğdum, 23 yaşındayım. Çift yumurta ikizimi kaybettim. Doktor, sen kaybetmedin. Bak şimdi bu sana öğretilmiş bir şey. Zaten o doğması gerekseydi Nuray doğardı. 17 gün sonra bu benim
anlaşmam mı? Bir de bana etkisi olur mu? Hayır. Şimdi mesela sen daha güçlü yaşayabil diye o kenara çekildi. Anlaşmam buydu. Ve şimdi bugüne kadar yaşadıkların ve olaylarla, durumlarla eğer bakarsan Nuray, şimdi diyeceksiniz ki yani o yaşasaydı hani güçsüz mü olurdum? Şimdi bu senin kadersel anlaşmana göre sen daha fazla ilgiyi, daha fazla yani tek merkeze toplayabilmek kaderiyle yaşayabilmek için 17 gün dünyada kalacak olan bir varlık, bir ruhla, bir bebekle anlaşarak bir ikiz olarak dünyaya geldin. Annenin ve babanın sana söylediği, anlattığı ve senin karar verdiğin, karar aldığın şekliyle bakma artık hayata. Onu sana böyle anlattılar ve sen bu kalıbı aldın. Bu şimdi senin bir sertliğin ve katılığın oldu. Ben ikiz kardeşimi kaybettim. Bu bir senin kalıbındı. Ve bu kalıpla yaşadım bugüne kadar. Şimdi burayı eğelim. Burayı akışkan hale getirelim. Ne yapalım? Oradaki buzu ısıtalım, buharlaştıralım, suya döndürelim ve aksın. Bu kararı veren Nuray'dı. Bu kararı o kardeşinle hatta annem babanla da birlikte alındı. Mesela bu tip çalışmalarda her bir kişiye soruyoruz ve herkesin gerçekten imzası bu şekilde. Annene sorduğunda şunu diyecektir. Ya ikiz diye gözüm korktu. Nasıl bakarım dedim. Yani çaktırmadan sonra direkt sorma, göreceksin. Yani herkesin onayı olduğunu göreceksin ve senin de onayın vardı ki sen de aslında tek bir çocuk olarak büyümeyi istedin ve bunun da avantajlarını hayatında gördün. Gördüklerin varsa da yaz, arkadaşlarımıza orada okusunlar. Şimdi böbrekte dedik taşlar ve özellikle üroloji ile ilgili sistemler akışın durması. Herhangi bir yere diyelim ki öfke sıkıştırmaları, birikimleri de orada ne yapıyor? Yoğun bir şekilde taşlaşmalar meydana getiriyor. Özellikle ikinci çakrayla beşinci çakra ortak çalışırlar. Buralarda kendini engellediğin ve durdurduğun yerlere bakacaksın. Tüm cinsel hormon sistemleri rahatsız olan kişiler. Tüm su sistemlerinde arıza olanlar. Nelerdi onlar? Böbrekler, mesaneler, rahim, prostat. Bunlarda 5. çakra ve 2. çakrada sorun var. 2. çakradaki sorunun kaynağı çoğu zaman ifade edememek, ifadeye engel koymak. 5. çakranın çalıştırıcısı mineral iyot arkadaşlar. İyot kullanımı onun için o kadar önemli ki fakat doğru kimyasal iyot değil. Hani birçok şeyler var. Bu konuda arkadaşlarımız mesela çok güzel, iyi bir iyot yaptılar Power Vital'de. Mesela buradaki iyotlarda hem temizliyor hem dengeliyor mesela. Ve 5. çakra ifade sistemi fizikte, duyguda açılabildiği gibi kendinizi nerede engellendiğinizi eğer bulup dönüştürebiliyorsanız bu sefer cinsel alanda mı, aşırı namus mu, aşırı katı bir bilgi mi, korkutulan işte diyelim ki erkekse aman işte bilmem neye dikkat et, kadınsa aman erkekler sana zarar verir. Nereye düşünce kalıpları yerleştirildi ve sen o kararı, o katı sistemi düşünce kalıbıyla bugüne kadar yaşıyordun. Her birimiz öyleyse bir daha bakacağız ve nerede duygu yobazlıkları, nerede aşırı inanç kalıpları, nerede ölüm sertlikleri yaşıyoruz, nerede fikri sabitlikler yaşıyoruz, nerede kendimize, hayatımıza, başkalarına karşı gaddarlık ediyoruz ama en çok emin olun ki insanlar birçoğunuz kendinize karşı gaddardınız, kendinize serttiniz, kendinize şefkatli olun, sevgiyle yaklaşın. Ne zamanki alanlarımızı doğru şekilde koruyacağız, kuracağız ve göreceğiz ki o zaman o sert duvarlara ihtiyaç kalmamış, su gibi akarak da hayat içerisinde yumuşacık da, gülümseyerek de, tebessüm de, selamlaşarak da, hal hatır sorarak da alanımızı doğru bildiğimizce korunacağız, kollanacağız.
en önemlisi mutlu olacağız. Çünkü mutlu olmayı hepimiz hak ediyoruz ve taleplerimiz yerine geldiğinde her birimiz güzel şükürlerle kendi hayatlarımızı cennete çevirebilmek, iyileştirebilmek hakkına sahibiz. Öyleyse güzelliklerle güzel bir hayatımız olsun. İnşallah 19 Mart'ta İstanbul'da Sheraton'da buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.